Başladık. Güzel. Gelişiyoruz. Bu da güzel fikirmiş aslında ya. En iyisi mevcut işi bırakıp yeni sulara yelken açmak. Tamam. Bunda da ilerliyoruz. Fena değil. Bir ışık hüzmesi daha. Bunu da boş verelim, diğerine geçelim bence. Sonuçta birileri bunu başarmış. İlk başladıklarımız beklesin, boş ver. Hayırlı olsun, SOS veriyorsunuz. Neden tutarlı bir şekilde şu normal yeşil eğriyi değil de daha çok şu kırmızı eğriyi takip ediyoruz ve neden başladığımız işler hep yarım kalıyor? Hiç yeni bir şeye karşı o dayanılmaz çekimi hissettiniz mi? Hani aklınıza bir fikir gelir, bir hayal ya da gözlerinizi alan bir fırsat ışıltısı. Her ay yeni bir hobiye başlayan ve ardında yarım kalmış projeler bırakan birini düşünün. Neden diğer çalışmalarının sona ermesine izin verirken sürekli yeni şeyler arayışı içinde olurlar? Üstelik eski çalışmalarında belli bir noktaya gelmişlerdi bile. Ya da bu durumda olan belki de sizsiniz. Bir resme başlayan ancak yeni, heyecan verici bir fikir ortaya çıktığında yaptığı işi hemen terk eden bir sanatçı. Bu bitmek bilmeyen yenilik arayışını sizce körükleyen nedir? Başarının cazibesi mi? Bilinmeyenin heyecanı mı? Yoksa daha fazlası için bastırılamaz bir açlık mı? Günümüz insanının en büyük sorunlarından biri odaklanma eksikliği. Hepimiz bu sorunu yaşadık veya yaşıyoruz. Tam bir işe konsantre olmuşken birden dikkatimizi başka bir şey yakalıyor ve yeni dikkat çekeni takip etmeye başlıyoruz. Ders çalışırken, kitap okurken veya işimize yoğunlaşırken bir anlık bildirim gelmesiyle dikkatimizin dağıldığını hissetmek yaygın bir deneyim haline geldi. Bir şeyi araştırmak için Google'a girdiğimizde bile ne aramamız gerektiğini unutup kendimizi bambaşka yerlerde buluyoruz. İnterneti kullanırken, bir yazı okurken aniden karşımıza çıkan reklamlarla ilgilenip alışveriş sitelerine dalıveriyoruz. Zevklerin anında tatminiyle mücadele halindeyiz. Aslında tüm bunlara bir yönüyle sebep olan bir fenomen. SOS, Shiny Object Syndrome ya da Türkçe adıyla parlayan nesne sendromu. Dikkat! Farkında olmadan bu sendroma yakalanmış olabilirsiniz. Unutmayın, düşmandan kendinizi korumak istiyorsanız önce onu tanımak zorundasınız. Bu durumun nedenlerini anladığınızda bundan kaçınmak için daha donanımlı hale gelirsiniz. Bazen direkt size özel çözümler sunulmasa bile kimi zaman o şey hakkında konuşmak bile tek başına çözümdür. Parlayan nesneler sendromu karar verme sürecimizi etkiliyor. Çünkü günümüzde neredeyse her şey parlak bir şekilde bize sunuluyor ve bu ışıltıya karşı koymak bir hayli zor. Peki bu sendromun arkasındaki psikoloji ne? En temelde yeniliği seviyoruz. Bu derin kökleri olan tarihsel bir olgu aslında. Hayatta kalmak isteyen atalarımız yeni bölgeleri keşfedip yeni besin kaynaklarını bulmak zorundaydı. Bilinmeyene yönelik bu doğal eğilim bugün hala içimizde varlığını sürdürmektedir. Parlayan nesne sendromu adını verdiğimiz bu fenomen günümüzde birçok insanın hayatını etkileyen bir gerçeklik haline geldi. Yeni bir şeyin cazibesine kapılmak, o parlayan fırsatı kovalamak insan doğasının derinlerine işlemiş bir dürtü gibi görünüyor. Bu sendromun arkasındaki psikoloji oldukça karmaşık olabilir. Ancak temelde yeniliğe olan ilgi ve arayışın etkisi büyük. İşte bu etkiyi anlamamıza yardımcı olacak bazı faktörler. Bilinmeyenin cazibesi. İnsanlar bilinmeyenle karşılaşmanın heyecanını ve macerayı seviyorlar. Yeni bir şey denemek veya keşfetmek beynimizdeki ödül merkezlerini harekete geçiriyor. Bu da yeni fikirlerin ve projelerin cazibesini artırıyor. Başarının cazibesi. Yeni bir projeye başlama aşaması genellikle heyecan verici ve başarıya ulaşma umuduyla dolu olabilir. Ancak bu başarıya ulaşma süreci bazen sıkıcı veya zordur. Bu nedenle birçok insan yeni projeleri terk edip daha hızlı başarı vaat eden şeylere yöneliyor. Sosyal baskı ve kıyas. Sosyal medya gibi platformlar sürekli olarak başkalarının başarılarını ve yeni projelerini gösteriyor. Bu da insanları daha fazla yeni şeylere yönlendiriyor. Çünkü başkalarının sıra dışı ve parlak görünen fikirleri üzerinde baskı yaratıyor. Parlayan nesneler sendromu ile başa çıkmak odaklanma ve kararlılık gerektirir. Belirli bir projeyi tamamlamadan sürekli olarak yeni şeylere atılmak uzun vadede başarı elde etmeyi zorlaştıracaktır. SOS'ten korunmak için aşağıdaki stratejileri kullanabilirsiniz.
direnci kucaklayın. Bazen bir şeyden kurtulmak veya bir şeye bağlanmak büyük bir irade ve disiplin gerektiren bir süreç. Shiny Object Sendrom yani SOS sizi çağırdığında, mevcut projenizi terk etmeniz için sizi ikna etmeye çalıştığında bu dürtüye direnmek son derece önemlidir. Kaydettiğiniz ilerlemeyi ve pes etmenin olası sonuçlarını kendinize hatırlatın. Zamanla ve sürekli bu konu hakkında pratik yaparak bu ilk cazibenin üzerinizdeki etkisinin kaybolduğunu göreceksiniz. Hedefler belirleyin ve bunu görünür kılın. Herhangi bir projeye başlamadan önce uzun vadeli vizyonunuzla uyumlu olduğundan emin olun. Belki de karar verme süreci uzun sürecek bir düşünme sürecinden sonra gerçekten size hitap eden hedefinizi belirlemelisiniz. Net hedeflerinizi tanımladıktan sonra da bunları uygulanabilir adımlara bölmek gerekiyor. İzleyeceğiniz bir yol haritanız olduğunda en önemli görevlere odaklandığınız için parlak nesnelerin cazibesine direnmek daha kolay hale gelecektir. Burada işin bence püf noktası hedeflerinizi görünür kılmak. Yani artık işin adını koyup deyim yerindeyse bunu belgelemeniz gerekiyor. Hedefinizi her gün görebileceğiniz bir yere yazın. Arkadaşlarınıza anlatın. Gerekirse hedefinize daha bağlı kalmak için son derece iddialı konuşun. Öyle ki bu yoldan dönmekten utanır hale gelin. Sosyal medyayı da bu amaçla kullanabilirsiniz. Hatırı sayılır bir kitleniz varsa bu daha etkili olacaktır. Deneyimlerinizi paylaşmak sizi sorumlu ve projenize bağlı tutar. Özellikle X'te birçok hesabın bunu bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde yaptıklarını görüyorum. Örneğin belli aralıklarla portföylerini ve hedeflerini paylaşıyorlar. Bu da hedeflerine daha bağlı kalmalarını sağlıyor. Çünkü hesap vermesi gereken bir kitle var. Bizzat yaşadığım bir deneyimi paylaşmak isterim. TED konuşmalarını çok önemsiyorum ve bu hayatıma pozitif katkısı oluyor. Bu konuşmaları dinlemek kitap okumak gibi geliyor bana. Ancak zaman kısıtım nedeniyle bir süredir bu videoları izlemeyi ihmal ettiğimi fark ettim. Bunun için de X'e 41 günlük bir TED izleme challenge'ı paylaştım. Eğer o paylaşımı yapmasaydım büyük ihtimalle bu süre zarfında en fazla bir belki 2 video izleme imkanı bulacaktım. Fakat takip eden kitleye durumu paylaştığım için bu hedefe kimi zaman çok zorlansam da bağlı kaldığımı fark ettim. Tabii dolaylı olarak bu challenge'a katılanlara da faydası oldu elbette. En azından faydası olduğunu umuyorum. Ve bu sayede şu ana kadar 20 TED konuşması izledik. Hepsi de birbirinden harika gerçekten. X'te arzu ederseniz siz de bu challenge'a katılabilir ve ilgili videoları izleyebilirsiniz. Hala geç değil, süreç devam ediyor. Bize yetişmeye çalışın. Özetle, hedefinizi bazen yazılı hale getirmek veya etrafınızla paylaşmak o hedefe bağlı kalma adına fayda sağlayacaktır. Oyunun önünde olun. SOS savaş alanında önceden planlama yapmak gizli silahınızdır. Günlük hedeflerinizi gerçekleştirdikten sonra hemen ertesi gün için hedeflerinizi belirleyin. İyi tanımlanmış bir plana sahip olduğunuzda boş düşüncelere veya dikkat dağıtıcı şeylere yer bırakmamış olursunuz. İnanın bana, mevcut projenizde ilerleme kaydetmekle meşgul olduğunuzda parlak nesneler parlaklığını kaybeder ve yeni bir şeye başlama fikrini aklınıza bile getirmezsiniz. Önceliklerinizi sıralayın. Öncelikler önemli. Bir fikir kafanızda parladı diyelim. Sakin olun. Hemen ışığa doğru hareket etmeyin. Elinizdeki işiniz mi yoksa kafanızdaki fikrin mi daha öncelikli olduğuna karar verin. Zannediyorum bu bakış açısıyla bir 10 saniye düşünme süresi doğru kararı vermenizi sağlayacaktır. Başladığınızı bitirin. Evet, söylemesi kolay ama zihinsel olarak işin bittiği durumu hayal edin. Geçmişteki bitirdiğiniz projelerin sonunda duyduğunuz rahatlama ve tatmin hissini hatırlayın. Sürekli hatırda tutun. SOS. Sosyal medya kontrolü. Sosyal medyayı kullanırken dikkatli olun. Başkalarının hayatlarını veya projelerini görürken kıskançlık ya da eksiklik hissi yaşamamak için kendinizi sık sık başkalarıyla karşılaştırmaktan kaçının. Bilin ki sosyal medya genellikle insanların en iyi anlarını gösterir ve gerçeklikten farklı olabilir. Zaman yönetimi becerilerini geliştirin. Zaman yönetimi becerilerinizi geliştirmek, projelerinizi ve hedeflerinizi daha etkili bir şekilde takip etmenizi sağlar. Bu alelade bir tavsiye değil. Zamanınızı yönetmeyi bilmiyorsanız bir şey inşa etmeniz çok zor. Bunun için şu üste çıkan kartta yer alan videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Düzenli mola verin.
Sürekli olarak çalışmak yorulmanıza ve SOS'e daha açık hale gelmenize neden olabilir. Mola vermek zihinsel tazelik sağlar ve enerjinizi geri kazanmanıza yardımcı olacaktır. Nefes almayı unutmayın. Değerlendirme ve yeniden değerlendirme. Belirlediğiniz hedefleri ve projeleri düzenli olarak değerlendirin. Hala ilginizi çekiyorlar mı? Hala hedeflerinize uyuyorlar mı? Bu değerlendirmeler gerektiğinde ayarlama yapmanıza yardımcı olacaktır. Dikkat dağıtıcıları azaltma. Çalışma alanınızdaki veya çevrenizdeki dikkat dağıtıcıları azaltmak odaklanmanızı kolaylaştıracaktır. Zevkleri sınırlama. Ödül sistemleri oluşturarak veya kendinize belli bir görevi bitirince ödül vererek zevkleri ertelemeyi daha kolay hale getirebilirsiniz. Fırsatların ve dikkat dağıtıcı unsurların bol olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Sürekli gelişen teknolojinin, hızla değişen trendlerin ve sürekli yeni bilgi akışının olduğu bir zaman bu. Maalesef birçoğumuz parlak nesne sendromunun kurbanıyız. Bir sirenin çağrısı gibi. Bizi üzerinde çalıştığımız şeyden uzaklaştırarak daha yeni, daha parlak ve daha çekici görünen bir şeye çekiyor. Ancak bu bizi gerçekten hayallerimize mi götürüyor yoksa sadece gölgeleri mi kovalıyoruz? Sürekli yeniden başlama durumunda olursak, gerçek başarıya ulaşmak için gereken uzmanlık ve deneyimi elde etmemiz nasıl mümkün olacak? Bir dahaki sefere ufkunuzda parlak bir nesne belirdiğinde durun. Düşünün ve kendinize bunun peşinden koşmaya değer bir hayal mi yoksa çöldeki bir serap mı olduğunu sorun. Bu sendromla bağlantılı olarak şunu ifade etmeliyim. Yapmamız gereken işler, sorumluluklarımız bizi bekliyor. Bir işe girişmek emek ve özveri gerektirirken sosyal medyada dolaşmak veya arkadaşlarımızla sohbet etmek daha cazip geliyor. Anlık zevkler o an için daha çekici ve bu yüzden onları tercih ediyoruz. Fakat unutmamamız gereken bir şey var. Hedeflere ulaşmak, bir şeyler başarmak, hayatımıza katkıda bulunmak için yapılması gereken ilk adımlardan biri zevkleri ertelemek. Elbette söylemesi yapmasından kolay ama imkansız değil. Zevklerin anında tatmini cazip gelebilir. Fakat anlık zevklerinizi ertelediğinizde daha büyük ve uzun vadeli tatmin mümkün olacaktır. Daha değerli sonuçlara ulaşmak için anlık zevklerin kölesi olmayı bırakmalıyız. Son söz Mümin Sekman'dan. Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.